böyle bir düşünce oluştu. İşte acaba burada yerleşsek nasıl olur diye. Tabii bu ilk fikir, ana fikir emekliliği burada yaşamaktı. Sonra ben de öyle bir an tamam dedim, artık 4 yıl yaşadım burada, yeter dedim Avrupa. Sonra ben de geldim. Şimdi geriye kalan $1000 var, gelirim, bu bana yeter mi? Ne kaldı? 20.000 baht kaldı. Bu 20.000 baht size Türkiye'den ucuz yani et. Türkiye'den ucuz, aynen öyle. Yine böyle bir akşam bir misafirimizle konuşuyorum. Şu yemeği Türkiye'de yeseydik ne kadar öderdik Allah bilir. Şöyle söyleyeyim, yani mafya var mı? Siz buraya gelip 3-5 tane taksi alıp şoförlük yaparım, çalıştırırım. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Herkese selamlar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Phuket'te yaklaşık hissedilen 40-45 derece arasında bir sıcağın içerisinde bir Songkran yaşıyoruz. Çok sıcak ya. Çok farklı bir duygular içerisindeyiz tabii ki. Her sene Tayland'ın yeni yıla giriş takvimlerine göre yeni yıla giriş günüdür Songkran. 13, bugün birinci gün, yarın ikinci ve üçüncü gün diye geçer. 13, 14, 15. Ama genel olarak birinci gününde kutlamalar yapılır. Ve 13-14'te itibaren, 14-15'ten itibaren de gayet şey olur, rahat olur. Rahat derken? Yani birazcık daha ıslanmazsınız, öyle söyleyeyim. Çok ıslandık. Aynen, çok ıslanırız aynen. Evet. Hikayeler güzeldi. Öncesinde konuştuk nasıl ıslandığımızı. Evet. Güzel. Biz eğlendik bayağı. Eğlenceli evet. Bayağı güzel eğlendik. Rahmi nasıl yandın? Su attılar ya. Rahmi'nin topukları sıktı. Valla benim artık şeylik oldum yani. Hastanelik oldum simsiyah. Beni dinlemedin. Ben taktım bunları. Ya şimdi pembe de olsa takarım onları artık. Hiç. Ben az önce senin ilanına gittim. Bacaklar yandı. Çok fenaydı ya. Tayland'ın Yani bu kadar sıcak olacağını düşünmüyordum yani. Tayland'ın en sıcak olan bir yıl içerisinde bir 45 günü vardır. O 45 gün içerisindeyiz şu anda. Bu da işte Mart'ın 15'inden itibaren başlar. Nisan'ın sonuna kadar çok ciddi aşırı sıcaklık vardır. Aralık Ocak'ta harikaydı burası. Ağır tabii. Yani Kasım'ın 15'inden sonra hava normale biner ve tam bizim Mayıs-Haziran gibi. Aynen. Serin oluyor mu? Tabii. Özellikle akşamları mesela şöyle söyleyeyim. Buradan Katakaron bölgesine geçerken yüksek tepelerden geçmek zorundasınız. Motosikletle geçerken. Orada özellikle akşamları geçtiğinizde hafif üşüdüğünüzü hissedersiniz yani. Bu arada benim de en sevdiğim iklimdir o. Tayland'ın en sevdiğim hali. Yani hafif Mayıs, yağmur Haziran yağar, gibi. güzel toprak kokar. Harikadır yani. Sıcakta insan dışarı çıkmak Aralık istemiyor. Ocak'tan mı? Kasım 15'ten Kasım sonra. 15'ten Kasım sonra, 15'ten. evet. Benim de en sevdiğim zaman o. Zaten o zaman oldu. İlk defa ben bir Nisan'da geldim. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii adım İshak Fidan, 1970 Adana doğumluyum. Uzun yıllar ticaretle uğraştık çeşitli sektörlerde. Ama bunun en sonunda en uzun dönemi olan bir boya ticareti yapmaktaydım. Boya ticareti yaptığım dönemde ilk Tayland'la tanışma fırsatı buldum. 2005 yılındaydı. 2005'ten 2010'a kadar seyahat amaçlı geldiğimiz bir yerdi zaten Tayland. 2010 yılından sonra Phuket Adası'nı keşfettik ve burada ailece her yıl gelip burada tatil yapma şansı yakaladık. 2017'de de böyle bir düşünce oluştu. İşte acaba burada yerleşsek nasıl olur diye. Tabii bu ilk fikir, ana fikir emekliliği burada yaşamaktı. Evet. Fakat sonrasında neden burada bir ticaret yapmayalım döndü iş. Öyle daha keyifli olacağını düşündük. En azından zamanı da kaçırmamış olacaktık. Anı yaşamış olacaktık. O fikir daha ağırlıklı kafamıza yattı. Ailece böyle bir karar aldıktan sonra 2018 yılında da böyle bir işletme açma fırsatını bulduk. Şu anda da Bosporus Türk İş Restoran, aynen öyle. 2018 yılından beri buranın işletmesini yapmaktayım. Kızınız? Kızım, evet. Ben de kızıyım aynen. Sadece mikrofon tutmuyorum burada. Mikrofon Şaka yapıyorum. Kız çocuğu böyle iyi. Benim adım da Mahur Fidan. 2013'e kadar Adana'nın bağrında büyüdüm. Liseyi bitirdim. 2013 yılında öğrenci değişim programı çerçevesinde Brezilya'ya gittim. Bir yıl Brezilya'da yaşadım. Dönüp
üniversiteye başladım. Ege Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra master'ımı tamamlamak üzere Çek Cumhuriyeti'ne taşındım. Prag'da yaşadım 4 yıl boyunca. Burada da kurumsal bir firmada 400'den fazla markası olan bir şirketin lojistik biriminde çalışıyordum. Fakat babamın da anlattığı gibi artık aile buraya kök salmak istedi diyeyim. Sonra ben de öyle bir an tamam dedim, artık 4 yıl yaşadım burada, yeter dedim Avrupa. Sonra ben de geldim. Yeniyim henüz. Birkaç ay oldu değil mi? Ben geleli 6 ay falan oldu. Özür dilerim. Kasım 6'dan itibaren. Demin az önce dedik ya 6 en ay güzel oldu. Kasım ayı işte Haziran, Temmuz gibi falan. Oradan Haziran kaldı. Dolayısıyla kızımızın da buraya gelmesiyle zaten oğlum da yaklaşık 4. yıl oğlum burada zaten yaşıyordu. Biz eşimle beraber bir gidiş geliş yapıyorduk açıkçası. Ama işte ailece geçen sene Kasım ayından itibaren. Eşinizi, Aynen öyle. oğlunuzu. Aynen. Şimdi şöyle hemen ben sorayım. Ya bu Tayland biliyorsunuz insanların kafasında birazcık böyle seks turizmiyle Evet. anılıyor. Evet. İnsanlar, kadınlar gelmek istemiyor buraya. Evet. Size soracağım aslında yani. Sorunun muhatabısınız. Ama siz eşinizi almışsınız, kızınız Evet. gönül rahatlığıyla Evet. geliyorsunuz. Tabii ki öyle bir şey var. Dünyanın her yerinde var. Evet. Bu hani kaçınılmaz. Bazı yerlerde gizli yapılıyor, bazı yerlerde çok açık yapılıyor. Burada da çok açık yapıldığı için birazcık öyle bir imajı var. Evet. Hatta yani işte Pattaya'da benim kaldığım yerde böyle bir sokak var. Kadınlar saldırıyor falan. Sokağın konsepti bu aslında Evet. şey olarak Evet. böyle birazcık hani orada benim gördüğüm turistlerin çoğu kadın zaten, onu görmeye gidiyorlar nasıl oluyormuş bu iş falan diye. Ne düşünüyorsunuz bu konuda, yani bir kadın olarak size sorayım ilk. Ne hissediyorsunuz? Rahat mı burası, güvenli mi? Bir kadın olarak Tayland'da yaşamak nasıl bir his? İlginç bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda takip ettiğim gezginlerin sayfasında gördüm aslında kadınların Tayland'a gelmekten ne kadar korktuğunu. Çünkü onlara Evet. soru cevap yapıyorlar. Hani Tayland güvenilir mi? Tek başıma gelebilir miyim? Nasıl geziyorsun böyle gibi. Ben bu şekilde fark ettim kadınların Tayland'a tek başlarına gelmekten korktuklarını açıkçası. Ben Tayland'a her ne kadar yeni taşınmış olsam da çok uzun yıllardır git gel yapıyorum. Anneniz Çünkü de burası burada zaten. tabii bir 2018'den beri biz buradayız zaten. Hani ben sürekli git gel yapıyorum ailemin yanına. Şunu söyleyeyim, kimse ne giydiğinize bakmaz, ne yaptığınıza bakmaz. Herkes kendi halinde yaşar. Çok güvenli bir yer, hırsızlık olmaz. Telefonunuzu bir yerde unutun, bir saat sonra gelin yine bulursunuz. Hiçbir şekilde korku yaşamıyorum. Ben bir de Dedikodu falan da yok yani. dedikodu da yok. Hiç öyle bir şey yok. Ben bir de Phuket Town'da yaşıyorum. Burası şu an Patong'dayız. Phuket Town Patong arası bir 20 dakika, yarım saat diyeyim. Her gün git gel yapıyorum ben oradan buraya. Gerek motor taksiyle gerek normal arabayla. Çoğunluk erkek sürücüler tabii ki. Hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar. Hiçbir sorun yaşamadım. Anneniz zaten burada uzun süre. Annem de burada uzun Öyle bir şey süredir. olsa bilirsiniz. Tabii. Yani bir kadın olarak tatil yapmak güzel mi burada? Yani onu, yani o önemli bir de. Çünkü çok kadınlar soruyor, tatile gelebilir miyiz? Tabii. Hiç düşünmeden gelebilirsiniz. Yani Asya'nın çok, yani hep şu geri dönüşü alıyor Tayland. Asya'nın eğlence merkezi olarak geçiyor. Özellikle Phuket. Kadınların da gelip gece hayatına rahat rahat entegre edebileceği kendini mükemmel bir tatil yeri bence. Hiç düşünmeden gelebilirler. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi 2005 yılında ilk Tayland'la tanıştım. Tabii bu 5 yıllık süre içerisinde en azından 12-13 defa gelmişliğim var ama tabii bu Pattaya. Bu arada Tayland'ın 2 tane turizm bölgesi var. Bir tanesi Pattaya, bir tanesi Phuket. Evet. Pattaya seyahatini 5 yıl içerisinde yaklaşık 12-13 defa yaptım. Evet, ilk etapta baktığınız zaman doğru bir ön yargı var. Evet, dünyanın her yerinde az önce sizin söylediğiniz gibi aleni veya gizli bir şekilde bu seks turizmi illaki var. Her yerde var. Avrupa'nın birçok ünlü başkentlerinde bile var olduğunu biliyoruz zaten. Ancak Almanya'da şunu da var. aynen Almanya'da da var. Maalesef öyle. Var mı? Maalesef. Erkek mesela. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla Neler duyuyorum. Yaşlı İngiliz teyzeler. Feyzi adam fark etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla şöyle, o yıllardan bugüne gelene kadarki zaman diliminde, bu arada tırnak içerisinde motosiklet kulübü üyesiyim aynı zamanda. Tayland'daki 2 büyük motosiklet kulübü üyesiyim. Dolayısıyla birçok aileyle tanışma ve birçok farklı şehirleri gezme şansı bulmaya başladım. Dünyanın hiçbir yerinde
bu kadar ailesine düşkün, bu kadar dini değerlerine bağlı daha bir memleket görmedim desem doğrudur. Çok farklı. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalıştım. Burayı sadece seks turizmi olarak görmeniz çok 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 yanlıştır. Onu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Siz şimdi restoran işletiyorsunuz. Çok güzel bir restoran zaten. Türk bayrağımızı da asmışsınız. Evet, Atatürk'ümüzü de asmışsınız. Evet. Büyük bir gurur. Anlatıyorsunuzdur inşallah. Taylandlılara da. Tabii birçok insan soruyor. Avrupalılar da soruyor bu arada. Yani bizim sadece şimdi Taylandlı veya Türk misafirimizden ibaret değiliz. Tabii. Dünyanın her yerinden insanlar var. Geçenlerde ilk defa şahit oldum. Miami'den gelmişler. 2 çift. Tabii aynen öyle. Türk restoranı Çok farklı. ünlü zaten. Aynen öyle. Türk damak zevki dünyadaki birçok insana hitap eden. Ben bir de bir gurur verici bir şey daha söyleyeyim. Bazı misafirlerimiz oluyor, kendileri söylüyor. Atatürk var burada diye. UK'den gelen misafirlerimiz mesela çok etkilemişti onlar beni. Tabii. Bilen olur. Baklavayı kim yapıyor? Baklavayı bizim şimdi şöyle 2 tane Türk ustamız var. Vay, çok 2 iyi. Türk şefiyle çalışıyoruz. Bu da Tayland'da bir ilktir, onu da söyleyeyim. Yani hemen hemen birçok restoranda Türk ustası bile yoktur. Genelde Türk ustası çalışmıştır ama işte altında yetiştirdiği elemanların edindiği bilgilerle devam ediyor olan restoranlar da vardır. Dolayısıyla bizde 2 tane Türk şefimiz var. 2 Türk şefimiz de baklavamızı, şekerparemizi, sütlaçımızı her ikisi de yapıyorlar. Evet, güzel sütlaçları gördüm. Evet. Baklavayı Antep'te mi nasıl? Burada açıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Harika. El açması, aynen öyle. Çok zor iş. Bu arada bir şefimiz zaten Adanalı, diğeri Antepli. Evet, aynen öyle. Bu baklavaları göstereyim. Tabii. Bayağı iyi ya. Görüntü. Midye baklava, havuç dilimi, kare baklava, O midye baklava sütlaç, şekerpare. Gaziantep bir şey değil mi? Evet, aynen öyle. Kokonatlar da var. Ben size bir şey anlatayım mı? Hemen size bir sır vereceğim. Tamam. Tutarsa benim ismimi vereceksiniz Okey. tatlıya. Hadi bakalım ne geliyor. Kısaca hemen anlatayım. Ben sütlü tatlıları vesaire çok severim. Sütlaçı gördüm, hemen onun için anlatmak istedim. Şimdi ben Küba'da yani 10-15 sene olmuştur herhalde yani. Ben artık şeyi de unuttum. 25 senedir dünyayı geziyorum. Otobüsle bir yere gidiyorum ama otobüs bile bulmak çok zor yani. Bir tane böyle sarışın, mavi gözlü, böyle yaşlıca bir kadın. Ben tabii o zaman gencim. Beni görünce böyle Kübalı olmadığımı anladı. Kadın da bana bakıyor devamlı yani. Hani bir sohbet açayım da muhabbet edelim falan. Geldi yanıma oturdu kadın. Başladık muhabbete. Uzun muhabbet ediyoruz. Kadın Havana Üniversitesi'nde şeymiş. Profesör, mimarlık profesörü, mimari profesörüm deniyor ya. İşte bayağı muhabbet ettik sarsurt. $30 maaş alıyormuş aylık. Ama işte özel ders falan filan İngilizce dersi veriyormuş. Bir şekilde yolunu buluyormuş ve yani çok şikayet etti işte. Küba'da şöyle, yani Küba'nın en ünlü mimarlarından bir tanesi yani. Sonuçta kadın. Yani oradaki en büyük üniversitenin profesörü. Çok İngilizce konuşuyor falan. Ya diyor işte Almanya'da diyor mimarlık konferansı oluyor falan diyor. Gidemiyoruz diyor. İşte devletten izin almamız gerekiyor diyor. Pasaport için çok uzun prosedürler. Belki çıkıyor, çıkmazsa da diyor gidemiyoruz falan diyor. Anlatıyor. Durdu otobüs, uzun bir yoldu. Durdu. $15 açık büfe bir yere geldik. Ben tabii yani yemek yemek zorundayım. Yedim. Kadın da benimle geldi. O da yedi. Yani maaşının yarısını verdi kadın direkt olarak. Sonra orada şey yedim. Sütlaç yapmışlar açık büfede. Ya böyle çok basit bir mutfakta ama sütlaçı kokonatla yapmışlar. Tamam mı? Yani Hindistan cevizinin suyu ya da sütüyle yapmışlar yani. Tam bilmiyorum ama yani gerçek böyle hani organik bir malzemeyle yapıyor. Ama o kadar güzel, kokusu o kadar güzel ki bildiğiniz sütlaç ama Hindistan cevizi şeyi var. Sabah çıkar, yarın sabah çıkacaklar ve eğer öğlene yaparlarsa yapılacağım bir şey olur. Tamam yani yarın burada değiliz biz. Çıkıyoruz ama bir deneyin yani bir Hindistan cevizi sütüyle bir de Hindistan cevizinin kendi içini katarak deneyin. Ve ben kadın ayıp olmasın diye bir tabak daha alamadım yani. Ya hayvan o kadar lezzetliydi ki. Her neyse ben konuyu böldüm. Şimdi Türk kahvaltımız geldi. Evet, ben çene çalarken.
Çok güzel ya. Bunlar hep Şöyle, Türkiye'den gelen ürünlerimiz tahin var burada, zeytin var ondan sonra. Fakat bu reçeldir falan, peynirimiz tabii özellikle Türkiye'den geliyor. Ama reçellerimizi burada 2 tane Türk ustamız yapıyor zaten. 2 çeşit reçel yapıyorlar. Bal ithal burada çünkü arı yetiştiriciliği olmadığı için ithal balımız var. Aynen öyle. Ağırlıklı zaten Çin burada bazı özellikle mesela aynen mesela bazı ülkeler var burayı destekliyor, besliyor. Kışın olması gereken ürünlerden bahsedeyim. Bunlar Avustralya veya işte Çin desteklidir. Avustralya'dan acayip ben yiyorum. Evet. Havucundan tutun. Aynen. Özellikle et. Et. Yani burada zaten şey yok. Hayvancılık çok az, yok denecek kadar az. Otlak yok. O çünkü sıcak olduğu için memleket. Yılın 12 ayı sıcak. Biliyorsunuz hani Türkiye'de yaşadığımız için yazın tabii yazın hayvanları alırdık. İşte yaylalara çıkardık da hayvan beslensin diye. Avustralya eti alıyorum. Evet. Hazır böyle. Ve Avustralya fiyatına bayağı ucuz. Aynen. Türkiye'den ucuz yani et. Türkiye'den ucuz. Aynen öyle. Ben Türkiye'den yeni geldim. Yani şok oldum ya. Evet. Fiyatlara. İnanılmaz şeydi. Bayağı güzel ama. Bak. Böyle şey yapayım. Siz şeyi anlatıyordunuz. Bu arada yiyebilirsiniz. Aynen. Yani. Bu arada ben küçük bir şey anlatmak istiyorum. Bir anekdot. Çok komik bir şey oldu. Bir misafirimiz, tabii biz her akşam buradayız. Misafirlerimizle de özel ilgilenmek için özen gösteriyoruz. Her masayla, özellikle Türk misafirlerimizle mutlaka gider, 1-2 çift laf ederiz, tanışırız. Yine böyle bir akşam bir misafirimizle konuşuyorum. İşte aynı şeyden bahsediyoruz. İşte Türkiye'deki pahalılık, şu yemeği Türkiye'de yeseydik ne kadar öderdik Allah bilir. Sizin hem fiyatlarınız çok uygun hem de porsiyonlarınız büyük diye geri dönüşleri çok alıyoruz. Neyse sonra işte birkaç sohbet muhabbetten sonra bana yemek önerisi istediler benden. Ben de önerdim işte 1-2 yemeğimizi. Sonra bir saat sonra herhalde tekrar bir yanlarına gittim. Nasıl dedim, memnun kaldınız mı, beğendiniz mi? Çünkü dedim hani bitirmemişsiniz. Tabağın yarısı duruyor. Yok dedi, biz her şeyi çok beğendik, elinize sağlık. Dedim neden bitirmediniz o zaman tabağınızı? Biz de Türkiye'ye göre yedik dedi. Sizin porsiyonlar bayağı büyük. Bizim mide artık bu kadar oldu dedi. O çok gülmüştüm. Onu mutlaka da her yerde anlatırım. Bir bakan da bir şey galiba ya. Mideyi küçültün öyle bir şey. Öyle bir şey mi var? Porsiyonları küçültün demiş. Bizde bakanlar genelde bir şey yapamayınca hani hastalığı mesela yakalanmayın. Yani en iyi çözüm önerisi olarak. Açsanız paranız yoksa yemek yemeyin. Onu bakan değil de kıymetli Cumhurbaşkanımızın eşi söylemişti. Ha öyle mi? Doğru evet. Ha, öyle miydi? Evet. Ha, avokado mu şey vermişti? Mango reçeli. Yani mango reçeliyle bir de avokado her sabah yememiz Aynen. tavsiye edilmişti. Ya bu şeylerin reçelini yapabiliyor musunuz? Mesela buradaki çok güzel meyveler var. Denediniz mi farklı reçeller? Hayır denemedik. Nedenine gelince şimdi şöyle bir şey var. Bazı ön yargıyla geliyor misafirlerimiz buraya. Özellikle Türk vatandaşlarından bahsediyorum. Ön yargı şu. Tabii ki Asya kültürü bizim damak zevkimize çok uygun değil. Asya mutfağı. Evet. Türkler genelde Türk yemeği arıyorlar. Ben de ilk geldiğim dönemlerde, buraya eşimle geldiğim dönemlerde genelde Türkiye'den getirdiğimiz konserve türü şeylerle günü geçiriyordum. Ben çok denk geliyorum. Evet, Yiyemiyoruz, buranın meyvesi, işte getirdiğimiz konserveler vesaire, bir büyük köy ekmeği, ondan işte bir hafta idare etmeler, tatilimiz süresince falan. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. İlk geldiğinden beri eşim her gittiği ülkenin yemeklerini, mutfaklarını tatar. Burayı da keza aynı şekilde tatmıştı ve bana çok şey kaçırdığını ifade ediyordu defalarca söyledi bunu. Ben de ilk etapta hiç ağzıma koymuyordum ama çok yanıldığımı gördüm. Daha sonrasında Tay mutfağına alıştım. Hakikaten o ön yargıyı kırın, mutlaka Tay mutfağını denemenizi tavsiye ederim diye de söylüyorum her müşterimize. Dolayısıyla şuna getireceğim, hani değişik farklı reçeller. Buraya geldiklerinde Türk mutfağında, işte siz az önce ne dediniz, işte Türk bayrağımız var, Atatürk posterimiz var, şu var, bu var, her şey 10 numara. Bir defa en önemlisi mutfağımızın kokusu yok. Yani burada en önemli şeylerden bir tanesi o soya yağı ve palmiye yağı kullanıldığı için koku çok fazla restoranlara girdiğinizde baharatlarla birleşince. Dolayısıyla insanların buraya ilk girdiğinde şöyle bir restoranın havasına, kokusuna bakarlar. Oradan bir rahatlama hissiyatı gelir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her ne kadar Türk restoranına gelmiş olsa bile sanki
o dışarıdaki Tayland restoranlarındaki o kokuyu, o tadı burada alacakmış gibi bir ön yargı da var. Şimdi siz bu ön yargıda o insanın önüne avokadolu reçel, oylu boylu bilmem neyli pirinçli bir şeyler koyarsanız farklı. Aynen. Böyle bir şeyle handikapla karşılaşabiliriz diye de o korkuyu da biz de yaşıyoruz işin açıkçası. Ben çok fark ettim. Bizim Türkler acayip Tayland yemeklerine karşılar, Tay yemeklerini. Çok fazla şey. Ben de eskiden öyleydim. Şimdi yiyorum, seviyorum yani. Ben bir de ekstra şunu söyleyeyim. Şimdi reçel baktığınız zaman her ne kadar bizim kültürümüz olsa da aslında saf meyveye şeker eklediğiniz, Evet. pişirerek tükettiğimiz bir yiyecek. Şimdi buraya geldiğinizde o kadar envai çeşit meyveyle karşılaşıyorsunuz ki tropikal meyveyle hiç. Yani ben buraya ilk geldiğim zaman hayatımda görmediğim meyveleri gördüm, tattım. Hepsinin güzel. ayrı tadı var. Aynen öyle. Hani benim nezdimde şunu söyleyebilirim. Hiçbir şekilde reçele gerek yok. Yani zaten çıkıp şurada 2 adım yürürken biliyorsunuz shake'çiler var. Gidiyorsunuz, meyveleri karıştırıyorsunuz. Sizin gözünüzün önünde istediğiniz meyveleri koyuyor. Buzlu bir shake yapıyor size. Yolda yürürken nereye gidiyorsanız onu içerek gidiyorsunuz. Hani bundan doğal bir şey yok zaten. Ben daha sağlıklı buluyorum. Hani füzyon mutfağı gibi. Evet. Size sorayım. Ticaret yapıyorsunuz. Çok önemli bir şey var. Yurt dışında ticaret yapanlara benim tavsiye ettiğim, mafya var mı burada? Ya da Evet, güzel bir soru. Zaten en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani mafya var mı? Aslında bireysel olarak tabii ki var. Yani lokal bölgelerde büyük mafyalar illaki dünyanın her yerinde olduğu gibi var. Tabii illegal ticaretlerimiz olmadığı için diğer türlüsünü bilmiyorum. Yani nasıl bir mafya var, neler yapıyorlar, nasıl bir rant var bu işte, onları bilmiyorum. Çünkü o işlerde yani şöyle illegal bir iş yaparsanız burada da maalesef o işler var. Yani parasını vermediğiniz takdirde bu iş uzun uzadıya gider, başınız belaya girer. Ama neyle girer? O aslında işin güzel tarafı o. Bireysel bir mafyayla muhatap değilsiniz. Ne en azından vereceğinizi biliyorsunuz. Nasıl kurtulacağınızı biliyorsunuz. kavga gördünüz mü burada? Kavga Hayır asla olmaz. Burada kolay kolay kavga göremezsiniz. Kavga gördüğünüz takdirde mutlaka bir tane Almanla, bir tane Türk veya işte bir tane Amerikayla, bir tane Brezilyalı kavga ediyordur. Barlar sokağında yine bir kavga Aynen var öyle. da Onlar... Mutlaka yabancıdır. Yani mutlaka yabancı. turisttir yani. Siz Taylandlıları mı feci dalıyorlarmış böyle kavga olursa? Demek ki damarlarına basıyorlar. Bir de Tayland'ın bu arada milli sporu Muay Thai biliyorsunuz. Evet. Ben de yapıyorum Muay Thai, öğreniyorum şu anda. Ben Tayland'ın Muay Thai'yi Sevgilinizin hiç bacağını siz mi kırdınız? Muay Thai pratiği yaparken erkek arkadaşımın ayağını kırdım, doğrudur. Yok canım, şaka yapıyorum ama kendisi futbol oynarken kırdı artık. Benimle alakası yok. Takılıyorum ya. Biliyorum canım. Muay Thai bu arada inanılmaz. Yani Tayland'a gelip kimse artistik yapmayan arkadaşlar. Benim boyum 1.90'a yakın. Yani 1.40'lık adamlar ağaç gibiler ya. Ben izliyorum bazen. Ya adam bir vuruyor, bacağımı kırar yani. İkiye böyle çatırt diye ayırır. Öyle, öyle yani. Çok güçlüler. Bacakları çok güçlü. Benim Muay Thai hocam 1.50. Ha işte 1.50'de altında var gibi yani. Adam yani çok güçlü. Öyle böyle değil. Güzel spor ben de yaptım. Yaptınız mı? Şeyde gitmiştim turnuvalarda. Burada mı aldınız? Yok, buraya geçtiniz. Ofta yapmayın. Ofta mı? Ben bu hikayeyi dinlemek istiyorum. Buyurun. Yok Marmaris'te benim hocam. Ofta Muay Thai öğrenen Türk. Yok hocam Marmaris'le. Biz Marmaris'te Terkan Ercan, o da milli sporcu. Ofta da espri yapıyorum ama Marmaris'te. Çocukken gitmiştim. Bayağı bir turnuvalara katılmıştım yani. Hani 18 yaşım, 17 yaşına kadar herhalde yapmışlığım var. Spor yapmışlığım var. Kickbox, Muay Thai. Muay Thai bayağı sert ama yani. Ve Marmaris'ten çok kişi gidip burada eğitim alıyordu. Sonra hocalık yapıyorlardı. Yani bayağı bir açan da vardı.
spor salonu açan da vardı Marmaris'ten gelip. Bu arada doğru, şu an burada çok fazla Türk nüfusu var. Sadece Muay Thai kampına gelen. Evet, evet, bazen arkadaşlarımızla şey de yapıyoruz ya, hani gidip 2 ay kalalım, Muay Thai yapalım, aynı zamanda gezelim edelim. Yani güzel bir şey aslında. Spor olarak müthiş ya. Gerçekten. Hem de gezebileceğim Evet, öyle bir plan, kamplar var zaten. Evet. Aynen öyle. Giriyorsunuz. 2 ay. Salonlar da Adım kocaman, başı bayağı Muay güzel. Thai Yani. kampı. Evet. Nayhan'da mesela vardı. Nayhar'ın hemen yakınında Chalong diye bir bölge var. Ağırlıklı olarak orada konuşlanmış olan Muay Thai okulları vesaire salonları mevcuttur. Ben buraya 2007'de geldiğimde o Nayhan'da insan yoktu ya. Bomboştu yani şeyleri Nayhan Beach'te. Ama Phuket büyümüş, çok değişmemiş. Ben onu fark ettim. Yani çok değişmemiş, büyümüş, kalabalıklaşmış, trafiği azmış ama şehir çok, belediye çok çalışmamış şehirde. Evet, Melih Gökçe'yi buraya istiyoruz. Arkadaşlar. Buraya gelip bir dinozor parkı yapıp ihtiyacı var. bir daha turist gelmesin. Siz şeyi anlatıyordunuz, Songkran'ı. Böyle Evet. bir... Şimdi bu Songkran, Tayland yeni yılı. Kaç yılına girdik biliyor musunuz? Bakarım mı? 1568. Evet, 2568. Evet, 2568'e girdik. Bizden 500 yıldan fazla ileri. Evet. Şu anda. Şimdi Songkran her yıl 13, 14, 15 Nisan'da kutlanan 3 günlük resmi tatil olarak kutlanan bir tatildir. Aslında olay şudur. Geçmişte yapılan işte küçüklerin nasıl söyleyeyim babasına, annesine, atalarına, dedelerine neyse yaptığı bir kutlamadır bu. Kutlama nedir? Küçük bir kase içerisinde biraz su, içerisinde çeşitli çiçeklerin yaprakları var. Rehaları, kokuları oraya silmiş. Oradan ailenin küçük ferdi büyüğünün önünde diz çökmek suretiyle tasın içerisinden bir parça avuçlarını açar, büyük olan kişi avuçlarını açar, tasın içerisinden bir parça eline döker, o eliyle o sıvazlar ve tutup çocuğun başını okşamasını yapar. Ve bu şekilde olay tamamlanır, kutlama biter. Olay budur. Tabii bunun dışında. Sonuçta Gösteriyorum hemen. Olay oradan hortumla Tabii. adam ıslatmaya. aynen. Sonuçta bu işin şeyleri de var tabii. Dini boyutları da var. Yani bugün insanlar bizim Cuma'ya gitmemiz gibi, kutsama gibi aynen öyle. Tapınaklara giderler, dualarını yaparlar, ibadetlerini yaparlar vesaire. Ama tabii bu hani ben su kısmını anlatıyorum. Su kısmı bu kadar basit bir şeymiş aslında. Fakat işte turizm biraz da canlı olduğu için burada yılda 40 milyon turist ağırlıyor burası. Dolayısıyla iş oralara gelmiş. Artık birbirlerini ıslatan hortumla, işte kovalarla, buzlu suyla, tabancalarla bir sektör haline gelmiş durumda. Bu arada aslında Songkran bir gün. Ondan bahsettin mi? Duydun Şöyle mu? yani 13, 14, 15 Nisan aslında. Fakat şöyle Tayland'ın çeşitli yerlerine göre farklı kutlanabiliyor. Yani bu ıslatma işi daha doğrusu. Mesela ben eskiden 2005 yılında Pad Thai ile tanıştığımda 3 gün üst üste insanların sürekli birbirini ıslattığını gördüm. Ama Phuket'te genelde 12'si öğleden sonra başlar. 13'ü tüm gün, 14'ünden itibaren de her şey normale döner. Ben hala aslan ya. Islanmama şansınız yok bu arada. Tabii İmkansız. kesinlikle. Yani babam bile Yok, biz bayağı ıslandık. eğer buradaysanız ve restoranın önünden geçiyorsanız burada hortum bağlanıyor çeşmeye. Ve gelen geçen sulanıyor. Bu böyle Evet. bir bayram. Islanmak zorundasınız. Ben buradan çıktım az önce. Bir 7-Eleven'a gidecektim. 7-Eleven ne kadar buradan? 300 metre falan mı? Yağmurluğumu giydim. Ve yağmurluğumu giymemi dinlemiyor insanlar. Açık yer bulup silahlarıyla, kovalarıyla. Sen de kovayla ıslanmışsın. Yani imkansız ıslanmamanız. Öyle. Islanacaksın diyor. Öyle evet. Şu anda bile görüyorum mesela bak insanlar silahlarıyla. Bunlar bayağı Geçiyorlar sokakta. geleneksel değil mi bu insanlar? Gelenekçi diye. Tabii ki. Taylandlar. Aynen öyle. Geleneklerine bağlı olan insanlardır. Ve hani bu ıslanma konusuna gelince asla sinirlenmeyeceksiniz. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Çünkü onların kültürü bu. O kültürde eğer kabul etmiyorsan zaten 13 Nisan'da burada işin yok demektir. Neden geldin derler sana. Biz zaten dün muhabbetini ediyorduk Rahmi'yle. Hani Türkiye'de olsa benim karıma niye sıktın, benim kızıma niye sıktın diye. Zaten 5 dakika sonra millet birbirine girer, bir daha da böyle kutlanmazdı.
Evet, aynen. Dün herkes mutluydu yani. Turistler de. Burada sinir yapmaya gerekecek bir şey yok sonuçta, oraya ıslanmaya gidiyorsun. Ya biz tabii dün biraz hazırlıksız, ben bu kadar ıslanacağımı bilmiyordum. Spor ayakkabım, üstümüzdeki tişört, bayağı bilsem mayoyla falan çıkardım. Öyle insanlar banka Mayoyla caddesinde çıkmak. mayoyla çıkıyorlar Evet, bikinileriyle. biz onu ayakkabıyla yaptık ama. Arkadaşları bir çağırabilir miyiz? Onların ismi. Pardon. Saner. Taner'cim gel. İsimleri Türkçe. Siz mesela Adamların isimlerini değiştirdim. Şöyle onu da anlatayım. Gökçek Bederson muydu? Abi koymaz mısın, güzel bir ismim olsun. Bizim biliyorsunuz Türk kültüründe garsonları çağırma, ismiyle hitap etme şeyi vardır. evet, evet. Biz gelen misafirler rahat hissetsin diye. İşe aldığımız çalışanları isimlerini soruyoruz. Sonra bu bizim için bir mesai bu arada, şaka yapmıyorum. Ailecek oturup kağıt kalem alıp yazıyoruz ismine ne uygun. Hem onun içinde duyması kolay olsun, bizimkiler için de çağırması kolay olsun. Taner diye seslendim. Diyorum ki, İlker. Mesela Soner'in orijinal adı Sone. Soner. Biz Soner dedik herhalde ona. bir Türk var, ona seslendi. Hani çocuklar Durumuz var, durum. çağrınızı fark etmedim, dikkat etmedim ona. Duru. Merhaba Duru. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir de Duru'nun ismi ne orijinal? What's your name? My real name Dudu. What? Dudu. Dudu. Yes. Duru. Bu da olabilirmiş yani. Dudu yalnız Tutu diye yazılıyor. Annem bir de çok güzel buldu Duru'yu ilk gördüğünde. Dedi ki Duru gibi bir gibi. güzelliği var. O yüzden Duru olsun dedi adı. Güzel. Maşallah. Öyle evet. Biz burada bir aile gibiyiz ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizin takmak istediğiniz bir şeyler var mı? Birçok soru var aslında cevaplanması gereken, insanların çok merak ettiği birçok şey var. Ya genel olarak burada şu an ağırlıklı olarak burada yaşama ve işte daha doğrusu ticaret yaparak yaşama ile ilgili birçok soruyla karşılaşıyoruz. Bunun böyle çok farklı cevapları var. Şimdi çok hepsini anlatmaya kalkarsak uzun bir video olur ama şöyle söyleyeyim, burada her mesleği yapma şansınız yok. Öyle bir katı kuralcılık vardır burada. Tamamen iki tane örnek vereceğim. Ehliyet istemeyen bir iş, bir sektör. Örnek veriyorum, şoförlük. Ehliyetten kastım kabiliyet anlamında söylüyorum. Siz buraya gelip 3-5 tane taksi alıp şoförlük yaparım, çalıştırırım dediğiniz zaman o iş olmuyor. Çünkü zaten burada taylı vatandaş, düz bir vatandaş, herhangi bir okul mezunu olup olmaması önemli değil. Zaten taksi kullanabiliyor. Yine aynı şekilde berberlik, kuaförlük yapamazsınız. Çünkü onu zaten bir tay vatandaşı çıraklıktan giriyor ve o işi bir şekilde öğrenip yapabiliyor. Berberlik bizim ata mesleğidir ya. Evet, İngiltere'de aynen herkes öyle. berber. Dolayısıyla siz ben çok önemli bir kuaförüm, İstanbul'da şöyle şubelerim var falan deseniz bile o iş burada maalesef olmuyor. Burada yapabileceğiniz belli başlı sektörler var. Bununla ilgili detaylı işte web sitelerinde araştırılırsa bulunabilir. Tayland'da ne iş yapabilirim serbest anlamında. Burada tabii yapılacak işlerin dışında şirketleşme önemli. Şirket açmanız önemli. Şirket açtıktan sonra da yapacağınız işle ilgili de o şirketin altında bir örnek veriyorum A şirketi kurup Bosporus restorantı açmak gibi düşünün. Şey nasıl? Çalışma izinleri vesaire kolay mı? Tabii. Şirket açtığınız takdirde zaten burada sizin otomatikman yani genel direktör olarak, şirketin genel direktörü olarak otomatikman çalışma izniniz çıkıyor zaten sizin. O şirketin içerisinde. Kolay mı şirket açmak? Tabii. Şirket açmak çok kolay. İşin kolay kısmı. Yapacağınız işin ne olduğunu önceden karar vermeniz şartıyla. Gerisi kolay diyebilirim. Ama onun dışında zor. Arazi satmıyorlar dedin abi. Arazi satılmıyor. Tabii yok, Sadece kondo alabiliyorsunuz. Kondo yani. alabiliyorsunuz ama o kondolarda da örnek veriyorum %51'inin Taylılara satılma zorunluluğu var. %49'unu yabancılar alabiliyor. Tabii. Ne dediniz? %49'unu yabancılar. Yani 1000 kondonun 490 tanesi yabancıya satılabilir. Bir kompleks düşünün, 1000 kondo var içerisinde. 490'ı. Kondo daire herhalde. Daire bizim işte aynen. Biz tabii alışmış olduğumuz için tabii. Hayır şimdi siz öylesiniz de orada da izleyecek birçok arkadaşımız da aynı şeyle karşılaşacak. Evet kondo burada yaklaşık 27-28 metrekareden başlayıp işte 83 metrekareye kadar giden bizim 1+0 stüdyo daire dediğimiz işte 1+1 ayrı odalı
ama açık mutfak hepsi. Bir de 2+1 dediğimiz. Bunlar kondo diye geçer. Ayrıca müstakil evler var. Müstakil evler birbirine bitişik nizam, işte yan yana bir mahalle içerisinde dubleks veya tek katlı oluşabilen evler. Bir de land house'lar var. Onlar da işte bahçeli villa diye geçer. Bu şekilde adlandırılıyor genelde burada. Yani genel olarak gayrimenkul edinme şartları böyle. Dolayısıyla o %49, %51 kısmından bakınca da arazi satın alma şansınız zaten yok. Çünkü toprak sahibi olmak demek o %49'luk kondonun %51'ine sahip olmak demek. Eşiniz varsa ancak yani. Ha, şöyle eşiniz varsa da siz kendiniz zaten alamıyorsunuz. Eşinizin üzerine oluyor zaten. Zaten burada yaşamanın, burada kolay yaşamanın birinci kuralı. Kolay. Nasıl yaşarım ben burada? Param yok, pulum yok. Burada bir tane Taylandlı bir hanımefendiyle evlenmek durumundasınız. Başka bir şansınız yok zaten. Var canım, ben evlenmedim. Para yoksa mı diyorsunuz yani? Tabii hayır. Ben bir iş yapamayacağım, ticaretim yok veya bütçem sınırlı. Ticaret yaparsam bu bütçeyle başarılı olamayabilirim. O zaman bir Taylandlı hanımefendiyle evleneceksiniz. İşiniz kolay. Taylandlı hanımefendi evlenir mi acaba parası olmayan? Bu da çok soruluyor. Tabii bunun net bir cevabı yok ama yine ben sorayım. Burada bir ay yaşamak için ne kadar bir bütçe gerekir? Ben emekliler için soruyorum ya da işte evi var, zartı zurtu var, küçük bir bütçesi var. Mesela $1000 bütçesi var aylık. Evet. Bana diyorlar yani $500 yaşanır mı? $1000 yaşanır mı? $2000 nasıl yaşarım gibi soruyorlar. Bunu ben size de sorayım. Daha Tabii hemen cevap vereyim. Şimdi az önce de kızım söylemişti. Burası Patong. Yani Phuket Adası'nın eğlence merkezinin tam göbeğindeyiz. Burada her şey pahalı. Yeme içme de pahalı. Kondo da pahalı. Yani kiralama anlamında. Kondo da pahalı. Burada yaşamak için şöyle minimum bir bütçeden bahsedeyim. Mesela burada Phuket şehir merkezi var. Phuket Town diye geçer. Oralara yakın bölgede 8-10 bin baht bütçeyle bir kondo kiralamanız mümkün. 1 baht 1 lira civarı. Aynen aşağı yukarı 1.10. 1 baht 1 lira 10 kuruş civarında. Ama birebir diye düşünerek daha kolay hesap matematik yapalım. 8-10 bin TL'ye 1+0 bir kondoyu kiralayabilirsiniz. 2 kişinin yaşayabileceği bir kondodan bahsediyorum. Onun dışında bir yerlere kolay gidip gelebilme adı altında bir motosiklet kiralayabilirsiniz. Bunun da yaklaşık günlük 250 baht ama aslında aylık kiraladığınız zaman daha uygun bütçelerle kiralayabilirsiniz. Evet. Bu da yaklaşık 4000-5000 baht civarındadır. Dolayısıyla 10.000 artı 5.000 motosiklet sonuçta bir yerlere gidip gelebilmeniz için önemli bir vasıta olacak. 15.000 baht. Şimdi geriye kalan $1000 var, gelirim bu bana yeter mi? Ne kaldı? 20.000 baht kaldı. Bu 20.000 baht size yaşam standardınıza uyuyorsa yaşayabilirsiniz. Uymuyorsa yaşayamazsınız demektir. Çünkü kişiden kişiye bu değişir. Ama yaşanır yani sonuçta. Yaşanabilir. Tabii. Şimdi burada tabii evlerde yemek pek yapılmaz denir. Evet. Ama bu öyle değil. Turizm bölgesinde yaşıyoruz. Turizm bölgesinde yoğun çalışma temposu içerisinde olduğumuz için İnsanlar evinde yemek yapmaktan çok dışarıda işinden çıkıp eve gidene kadar ki olan zaman diliminde pazar yerlerinden 200'er bahtlık, 100'er bahtlık ürünler alıp evine gidip evinde yiyebiliyor. Ama gerçekten Tayland böyle değil. Yani insanlar evinde yemek yapmıyor. Hayır, böyle bir şey yok. İnsanlar gayet güzel evinde yemek yaparlar. Aile yemeğe oturup ailece yemek yerler yani. Hani az önce de bahsetmiştim. Tayland'ın çeşitli şehirlerini geziyorum. Gezdiğim için de görüyorum. İnsanlar gayet tabii ki evinde yemek yapabiliyor. Herkesin bir annesi, bir babası var. Bu Taylandlı kadınlar devamlı yiyorlar ya. Evet, şimdi ona da gelelim. Şimdi az önce bir Muay Thai konusu geldi. Çok işte kısa boylular, cılızlar ama güçlüler. Şimdi belki de doğru beslenmeden olabiliyor. Biz habire yiyip içiyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz maalesef. Dolayısıyla o insanlar sağlıklı beslenip azar öğünlerle, bir defa mesela ana yemekleri onların pirinç, biliyorsunuz. Burada ekmek kültürü yok. Ana yemek pirinç. Dolayısıyla diğer ürünlerde yani genelde tavuk ağırlıklı yiyorlar. Evet. Tavuk ağırlıklı yedikleri için de sebze ağırlıklı menülerden oluştuğu için yemekleri bunu günde 4-5 öğüne kadar çıkartabiliyorlar. Yani bizim gibi 3 öğünle veya 2 öğünle kapatmıyorlar. Kadınlar bir 20 öğün yiyor gibi. Evet. Ama bu işte şöyle bir şey. Hani biz 3 öğün yiyoruz ama sağlam yiyoruz. Çok iyi yiyoruz. Akşam da mükemmel yiyoruz. Ama bu sağlıklı mı? Değil. Onlar 4'e 5'e böldükleri için azar azar yiyorlar ve sağlıklı besleniyorlar. Çok yiyorlar. Aynen, çok yiyorlar. Evet, belki aslında gramaja vursak biz onlardan daha fazla yiyoruz gibi de olabilir yani. Ben kadınları görüyorum. Kadınlar böyle sanki devamlı yiyormuş gibi bir şey oluyor. Tabii böyle değil ama görüyorsunuz. Şöyle bir şey de var Tay kültüründe. Ben duyduğum için söylüyorum. Taylılar genelde yiyip uyuyorlarmış.
Yiyip uyumayı çok seviyorlar. O yüzden belki doğrudur. Bu da biraz destekleyici bir... Seviyorum yiyip uyumayı. Kim sevmez. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz? Şöyle ben bir de aslında size sormak istiyorum. Şimdi bugün sizin ilk gününüz değil burada. Bir 3 gündür bir tanışıklığımız oldu. Bizi ziyaret ediyorsunuz. Sağ olun. Şimdi öncelikle kahvaltıyı sorayım. Nasıl buldunuz Türk kahvaltısını? Beğendiniz mi? Daha öncesinde de geldiğinizde hangi yemeklerden tatma fırsatınız oldu? Dün bir lahmacun takeaway'iniz vardı. Ezogelin çorbası içtiniz. Bir de sizden dinleyelim bakalım. Ben gece lahmacunları yuttum ya. Evet, hepsini bana verdi ilk. Sonra gece yedim mi diye bana soruyor. Dedim yok abi, ben hem yemedim hem de uyumadım. Çorba güzeldi bayağı. Lahmacun harika bu arada. Çok güzel yapmışlar. Ya lahmacun yapmak çok zor biliyorsunuz zaten. Yani kahvaltıda çok iyi. Dün menemen yedik kahvaltıda. Evet. O da çok Ya iyiydi. yeter de sonuçta sonra o Van kahvaltısı gibi geliyor bir şeyler dünya. Bu çok iyi canım. Süper yani. Gayet yeterli. Yok. Tadında. Aynen. Klimanız Zaten güzel. çayımız sınırsız. Bu arada rakı vesaire de var. Evet. Şöyle Ben göstereyim. lahmacun hakkında yorum yapamıyorum. Hiç önemli değil. Temiz olması çok önemli benim için. Yani öyle Şey yapmasın. Tabii babam benim bu arada temizlik hastası. Benim evime geldiğinde de temiz olsa dahi temizlik yapar. O yüzden önemli ya. evet yani gelen misafirlerimizden de çok duyuyoruz hani en temiz yer burası yediğimiz alkol restoranlarda. bar olarak da Evet. var, şarap vesaire var. Evet. Tabii rakılarımız Türkiye'den geliyor. Sahurumuz da var. Türkiye'den mi geliyor? Normalde tabii, yurt dışı daha uygun hani buralarda. Burada rakı yok. Rakı gelmiyor mu buraya? İçki tamam ucuz. Genel anlamda içki burada ucuz. Çünkü export daha uygun export ediyorlar. Evet. Daha ucuz oluyor yani. Bizden 3'te 1 fiyatına herhalde geliyor. Evet. Dönem dönem firma bazında alınan fiyatlar bazen Efe'de daha cazip çıkıyor. Bazılarında bazı zamanlarda Göbek Rakı'da iyi fiyatlar çıkıyor. Dönem dönem bunlar değişebiliyor. Rafımızdaki ürün sayısı. Süper. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Phuket Adası'na gelirseniz kesinlikle uğrayın. Hem de sizinle sohbet etmek için uğrasalar bile çok güzel. Birçok bilgi de alabilirsiniz. Etraftaki yapılacak aktiviteler vesaire hakkında. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ailenizle gelmişsiniz. Sohbetiniz de çok iyi. Atatürk'ümüzü de asmışsınız, bayrağımızı da asmışsınız. Ben böyle birçok türkü gördüm ben zaten birkaç gün. Söyleyeyim. Çay süper Buraya zaten. geldiğiniz zaman bir şeyler yemek zorunda hissetmeyin kendinizi. Demleme çayımız günün her saatinde mevcut. Mesai saatlerimiz içerisinde. 12'de kapatıyorsun. 12'de kapatıyoruz. Sabah 8'de başlarız. Gece 12'de kapatırız. 2 vardiya olarak çalışıyoruz. Onun için şunu söylemeye çalıştım. Antep'ten özel olarak getirmiş olduğumuz bakır kazanımızda taze demleme Türk çayımız her zaman mevcut. Türk çayımızı da ücretsiz olarak veriyoruz. Bazen Arap misafirler Türk çayın olduğunu bildiği için gelip take-away çay istiyorlar. Ücretsiz dediğimiz zaman da şaşırıyor insanlar. Yani. Take-away de ücretsiz. Ücretsiz. Şimdi ne yapalım bir tane kahve bardağı için, karton bardak için 10 baht mı isteyelim? Ayıp olur. Bize de yakışmaz. O yüzden hani ücretsizdir. İstediğiniz zaman gelip keyifle burada çayınızı yudumlayabilirsiniz. Bizim bu arada işletme mottomuz oldu, son bir ekleyeyim. Artık misafirlerimizi uğurlarken hani yemeğe içmeye gelmeseniz bile çaya mutlaka gelin, bir sohbetimiz olsun deriz. Bizim işletme mottomuzdur. O yüzden bekleriz her zaman sohbete, muhabbete. Çok teşekkür Çay da ederiz. çok güzel. Bu arada çay çok özlem oluyor. Evet. Tam içiyorum çay. Teşekkür ederim. Sana da yanmış. Yandın ama. Kapkara oldum. Yani renk değiştireceğiz, yapacak bir şey yok artık. Çok teşekkürler. Biz Kopanyan Adası'na gideceğiz bugün. Çok eğleneceksiniz sonra. Evet, Kopanyan'a gideceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.